Herkese Bali Adası'ndan selamlar, sevgiler. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün misafirim var. Kendisi Bali'ye daha önce tatile geldi ve şimdi de aslında yatırım için ve şirket için geldi. Biraz hem kendisini dinleyelim, Bali'ye yerleşme kararını nasıl aldı veya böyle bir fikre nasıl ulaştı hepsini kendisine soracağız. Hoş geldin öncelikle. Hoş buldum Serkan abi, merhaba. Merhabalar. Biraz kendinden bahseder misin? Bali hakkında seninle az önce biraz sohbet ettik. Sohbetinde çok güzel. Nasıl Evet. karar verdin ve böyle bir izleyicilere anlatırsan sevinirim. Tabii, öncelikle ismim Arif, Yozgat'ta yaşıyorum. Geçen sene ben bir karar aldım, biraz paramı biriktirdim. Tatile çıkmak istedim. Ama Bali Adası'nı bilmiyordum. Dubai'ye ucuz bilet buldum. Oradan Tayland'a çok ucuz bir bilet buldum. Aslında Dubai'ye gidip gelecektim. Daha sonra Tayland'a gidince oradan dedik yani bu 9 saat bir sürdü. Buraya kadar geldim dedim. Sonra Malezya'ya geçtim. Malezya'dan Singapur'a geçtim derken bir 20-25 gün seyahat ettim. İlk seyahatimdi. Çok heyecanlandım ve seyahat etmek çok hoşuma gitti. İlk seyahatim ve tek başına da gezince özgüvenim yükseldi. Daha sonra abi Jakarta'ya geçtim. Arkadaşlarım oradaydı. Herkes bana dedi Bali Adası'na mı geldin? Bali Adası'na niçin gitmiyorsun? Ee, Çok güzel bir ada. Oraya gitmeden dönme falan dediler. Ben bilmiyordum yani. Aslında ilk baş benim karar vermem gereken yer burası diye düşünüyorum. Ben kendi fikrim. Çünkü burayı tercih etmemin sebebi ya buraya geldikten sonra kendimi cennette gibi hissettim. 5-6 gün zaman geçirdim. 9 ay önce ben Kasım gibi geldim. 2023'te. Ee, Yani Tayland falan tatil okey. Dubai'nin işte o lüks konsepti var. Oranın farklı bir yani her yerin farklı bir enerjisi var bence. Ee, Malezya desen tapınakları, güzel bahçeleri, kulesi olsun. Singapur desen o temizliği ve Marina Bay Sands olsun. Ama Bali o huzuru, o resmen cenneti hissettim diyebilirim. Çok hoşuma gitti. Ama burada ben kalmayı düşünmedim. Seyahat etmek için geldim. O motora binip palmiyelerin arasında gitmek beni çok etkiledi. Özellikle de insanların samimiyeti, gülüşü, saygısı beni derinden etkiledi yani. Çünkü o aradığımız o saygı, sevgiyi ben burada buldum diyebilirim. Ne zaman gelmiştin tatile? Tatile Kasım'da geldim. Ekim'in 27'si başladı. Kasım'ın 27'sinde bitirdim. Bir ay sürdü abi. Sonra Türkiye'ye döndüğünde buraya yerleşme kararı mı aldın ve bana nasıl ulaştın? Nereden gördün? Veya böyle şeyler aklına nereden geldi? Burada yaşamayla ilgili. Evet. Ben Türkiye'ye döndükten sonra Antalya'ya döndüm işte. Uçak biletini falan aldım. Sonra anneme anlattım. Ya dedim seyahatim nasıl geçti dedi oğlum dedi. Harikaydı dedim anne. O kadar güzeldi ki hayatımın en mutlu anlarıydı. Yani o heyecanı çocukken bir yaşıyorsun bir de şimdi yaşadım dedim. Anlatırken bile o heyecanını hissedebiliyoruz değil mi? Evet. O Çok şey heyecanlandım yani her şey boş o hayat bence hayat yani ben şey yapacak değilim. Bana göre hayat anı yaşamaktır. Ee, Bunu da seyahat edince anlıyorum. İşte kültürler olsun, havası olsun bambaşkaydı. Her neyse Antalya'ya geldim. Anneme ya dedim ki neresi güzeldir, nere nasıldı anlat bakayım dedi. Anlattım. Özellikle dedim Bali muhteşemdi anne dedim. Neden oğlum dedi. Ben böyle bir yer dedim. Yani görmedim. O kadar güzel kültürü, o kadar güzel gülümseyen insanları var ki dedim. Ve gezilecek, yapılacak eğlence de var dedim, huzur da var dedim, her şey var dedim. Ondan sonra ben memleketime döndüm. Bundan bir ay sonra Nere memleket? Yozgat. Yozgat. Yozgat'a döndüm. Ondan sonra annem araştırmaya başladı. Ya dedi bu Bali neyin nesi dedi.
demiş, araştırmış. Araştırdıktan sonra bir bakıyor senin videolarına denk geliyor. Ondan sonra izliyor falan filan. Bura nasıl bir yer diyor ya. Böyle bir yer var mıymış diyor dünyada. İnanamadı. Böyle bir şey mi var mı? Evet dedim. Sonra senin videolarına denk gelince, sonra araştırınca dedi uygun fiyata ev bulunabiliyormuş. Yaşam standartları iyiymiş. Ucuzmuş. Ve çok da güzel doğası var gördüm falan filan dedi. Ee, Biz oraya mı taşınsak dedi. Dedim kendime saçmalama anne dedim. Biz uzak yer bilmiyorum yani dedim. Zor yapamayız gibi dedim. Ondan sonra o da dedi ki işte ben de geçiştirdim. Ciddi olduğunu bilmiyordum. Araştırıyor. 9 ay senin videolarını izliyor. Başka videolara bakıyor Bali ile ilgili. Araştırıyor, ediyor. Ve işin sonunda bana dedi ki evi satıyoruz dedi. Buna 1-2 ay önce. Tamam dedik satılığa koyduk. Antalya'daki evimizi sattık abi geçen ay. Ve buraya taşınma kararı aldık. Yani 2 ay önce aslında kararı aldınız. Kararı aldık. Aslında 3 ay önce kararı aldık. 1 ay önce evimizi sattık. Ondan önce de böyle bir fikir vardı ama şey bu kadar ciddi değildi yani. Daha sonra buraya ben geldim. Serkan abiyle de tanıştım. Kendisini çok sevdim. Çok saygılı. Yani videoda ne görüyorsanız o. Ama başka bir şey değil. Ee, Kendisi bana yardımcı olacak. Yani her şey güzel gidiyor şu anda. Dün geldim Malezya'dan. 2 gün önce Türkiye'den geldim. Bu şekilde. Şimdi senin burada amacın buraya geldiğinde sen burada ev mi almak istiyorsun? İş yönünden bir şey yapmak istiyor musun veya ilk etapta iş yapmayacak mısın? Bu düşüncelerin ne? Mesela siz buraya annenle beraber buraya taşınacaksın diye biliyorum değil mi? Evet. Buraya annenle beraber taşındığın zaman şimdi burada zaten sana birazdan ev de göstereceğim. Orayı da size göstereceğim. Bakacağı evi de göstereceğim. Kararı aldıktan sonra ve böyle bir ev aldıktan sonra burada ne iş yapmayı düşünüyorsun ve neler planlıyorsun? Bunlar hakkında da biraz fikirlerini söyler misin? Tabii. Annem emekli zaten abi. Onun yani ben buranın fiyatlarını bildiğim için düşüncem şu. Zaten ev olacak. Kira masrafı yok. Motor ulaşım desen yakıt fiyatı en son ben buraya geldiğimde 16 lira falandı. Şimdi 20 liradır bilmiyorum. Türkiye'nin yarı fiyatı. Zaten motor da yakmıyor. Arabaya ihtiyacın yok. Motor almak ucuz. Yakıt ucuz. Ulaşım ucuz. Annemin maaşı da kendine yeter diye düşündüm. Ben ise turizm sektöründe olabilir veya online iş olsun, bilgisayara biraz hakimim, online iş olsun. Bir şekilde ben kendime inanıyorum, geliştiriyorum. Burada yaşayacağımı düşünüyorum. Evet, daha önce sen tatile geldiğinde Bali'yi biraz gezdin, gördün. Singaraca'ya ilk defa geldin. Nasıl buldun buraları? Böyle ilk geldiğinde ben hatta seninle bak buluştuğumda onunla dedim ki bak durduk orada bak dedim burası böyle burası biraz bilgi vermeye çalıştım. Şey dedim videolarda hani burada ev fiyatları çok uygun. İşte 12 bin dolar, 13 bin dolar, 15 bin dolara evler var. Şimdi bunları söyleyince insanlara biraz burası sanki bir köymüş gibi, hiçbir şey yokmuş gibi. O yüzden burada bak gördün mü dedim. O da evet dedi. Yani orada baktı zaten. Bakın burada Singaraca'da hastane, alışveriş merkezi, işte burada hatta ve hatta Denpazar'da olmayan mesela işte siz buraya yerleştiğiniz zaman az önce kendisine dedim hakiki marketler var. Bildiğiniz bizdeki toptan marketler gibi gidiyorsun çok uyguna oradan alışverişini yapabiliyorsun. Orada her şey var. Yumurtasından efendim meyvelerden işte yağ, su her şeyi bulabiliyorsun ve gerçekten lokal fiyatlar. Şimdi burada nasıl buldun ve neden Singaraca'da ev almayı düşünüyorsun? Neden burada yaşamayı düşünüyorsun? Ve aldığın hissiyat mesela Denpazar'ı da gördün. Evet kalabalık bunu artık herkes biliyor. Burada daha farklı olan şeyi ne gördün? Bununla ilgili biraz bilgi verir misin? Tabii. Yani Denpasar'ı, Kutay'ı, aşağı taraftan Uluwatu'yu her yere gittim motosiklette. Biliyorum az çok yani dolanınca görüyorsun. O kalabalıktan gerçek yani şurada bir hafta tatile gelsem bile kalabalık sıkıyor, trafik bir sıkıyor. Bir de o egzoz kokusu biraz rahatsız ediyor. Biraz araba kamyonetlerin modelleri biraz eski.
Sıkı yani. Zaten Bali gibi bir adaya gelince yani Denpasar'a yerleşince bir anlamı olmuyor. Onu demek istiyorum. Çünkü o kadar doğal, muhteşem bir doğası var ki yani Zaten bunu ona geliyoruz. bunu trafikle harcamak, binaları görmek falan bana mantıklı gelmedi. Ben zaten kuzey tarafta Hangdara Gate'e falan gitmiştim. Eee, Oraya giderken bile dedim yani Bali'yi orada yaşadım. Aşağı tarafta ne de Canggu'da Beach Club'dır. İşte tapınaklar var. İşte Tanahlot, aşağıda Uluwatu. Bunlar görülesi yerler ama iş yaşamaya gelince her gün Tanahlot'a, her gün Uluwatu Temple'a gitmeyeceğiz. Ben buraya huzur ve doğayı aradığım için baktım en uygun yerde Singaraja. Ubud'a gittim. Ha, Ubud turistik yer. Orası da kalabalık ve şimdi turistik yer olunca bir de pahalı oluyor. Biraz daha pahalı oluyor. Pahalı oluyor desem de fiyatlar Türkiye'den çok çok ucuz. Onu da söyleyeyim yani. Bir ananas suyu falan içtiğinizde 30-40 lira, pardon 50-60 lira falan ödersiniz. Ama burada mesela bir ananas suyu 20-30 lira gibi bir şey gördüm. Bilmiyorum yanılıyor mu? Evet, 30 TL mesela burada içersen, ama şuradan şey aldığın zaman mesela pazarda hakiki şeyleri satıyorlar. 20 liraya çok rahat bir şekilde alıyorsun. Burası, yani şöyle söyleyeyim, Singaraca'da diyelim ki bu arkadaş geldi, annesiyle beraber burada yerleşti ve evlerini aldılar. Şimdi ev hazır abi, ev derdi yok, kira derdi yok, bir şey derdi yok. Diyelim ki sen iş yapacaksın değil mi? Veya şey yapacaksın. Ya seni engelleyen bir şey yok ki. Ben de öyle yapıyorum. Ben burada benim villalar şeyde kiralıyoruz. Ubud'da. Evet. Atlarsın diyelim, işin mi var orada abi? Gidersin orada işlerini halledersin. Düzenini kurarsın. Zaten Bali'de çalışmak vizesi çıkarıldığı takdirde çalışılabilir ama değmez. Burada çalışılmaz. Neden? Çünkü zaten biz burada 100 dolara, 150 dolara personel buluyoruz. Sen diyelim ki bir iş yapacaksın. Sen niye gidip de o dükkanda sabahtan akşama kadar çalışacaksın ki? Ha, kontrol, restoran gibi mesela bizim arkadaşlar açtı. Abi onun başında durmak zorundasın. Çünkü restoran farklı bir sanat. O soslar o tutuldu mu, et düzgün mü, bu marine, onu kontrol etmek zorunda. Ama bunun dışında yapacağınız bir işte illa başında duracaksın diye bir şey yok. Bir tane adam İsviçre'den gelmiş, gümüş takılar satıyor. Adam 14 tane şube aç. Hiçbirinin başında durmuyor. Kamerayı koymuş abi, koymuş personelleri içeri. 14 tane şube. Gösterdim daha önceki videolarda. Yani demek istediğim şey şu. Burada illa yaşamak, evet ben burada turist var. Yok değil. Ama burada iş yapacak kadar yok. Bu sebepten dolayı iş yapacaksanız direkt abi Ubud, çevresi ve aşağı taraf. Başka yani 2-2-4. Bunun başka bir şeyi yok. Ama yaşamak yönünden Ubud ve üstü. Her zaman söylüyorum. Resimlerde gördüğümüz gerçek Bali her zaman Ubud ve üst tarafları, gerçek doğa, o hayatı orada görüyorsunuz. Yoksa o beton, o trafik şeyde tabii ki ilk geldiğiniz zaman havalimanı aşağıda olduğu için mecburen insanlar oraya iniyor. Orada bir iki gün takılıyor. Ondan sonra herkes zaten iç taraflara doğru devam ediyor. Evet, siz evi sattıktan sonra Türkiye'de annen de bu karar verdi, sen de verdin. Sen buraya şimdi gözlem yapmaya geldin ve burada işte şirket açayım, işte bunlara hem bakayım, edeyim. Bu amaçla mı geldin? Hangi amaçla buradasın şu an? Ben buraya geldim çünkü Singaraja'yı bilmiyordum. Eee, Yani bu tarafların güzel olacağını düşündüm. Ama yine de tespit etmek istedim. Kendi gözlerimle görmek istedim. Yoksa güvenle ilgili bir mesele yok. Yani kendim görmek istedim. Eee, Ve öyle ben küçük bir yer falan zannediyordum. Küçük bir yer değil. Bir çarşısı var, pazarı var. Gördüğüm kadarıyla şu anlık güzel. Hemen yan arkamızda sahilimiz var. Ee, Doğa desen iç içesin. Ben bunun için geldim ve şirket açmamda bana yardım etmen için geldim. Ee, Sen de zaten 2 haftadır konuşuyoruz abi. İnşallah burada şirketimizi açıp işte birkaç tane, 2 tane ev alıp burada yaşamımı sürdürmeyi düşünüyorum. Geri kalan yaşantımı farklı bir yerde olsun istedim. E, Farklı bir hayatım olsun istedim. Bu yüzden bu adımı attım.
Ve şöyle bir artımız daha var bizim burada. Mesela Bali'de yaşamanın, yerleşmenin şöyle de bir güzel tarafı da oluyor. Türk pasaportuyla bizim burada gidebileceğimiz ülke sayısı o kadar çok var ki. Şimdi bu arkadaş yerleşti ya buraya. Bak gerek gezme açısından veya ticari. İşte gideyim şuradan tişört alayım geleyim burada satayım. Gideyim şunu şuradan alayım bunu. O da olabilir veya gezme. Burada bakın bizim kapıda vize veya vizesiz gidebileceğimiz ülkeleri şöyle aklımız gelince sen de söyle ben de söyleyeyim. Mesela Tayland, Filipin, Singapur, Malezya, Japonya, Japonya, Kore, Çin, Hong Kong. Çin değil Hong Kong. Çin vize istiyor. Yani böyle saydıkça Sri Lanka. Yani o kadar çok ülke bizim etrafımızda burada var ki. Gerek ticari gerek gezme. Mesela bu adam yerleşti buraya. Bir zaman sonra da ya bir değişiklik istiyorum. Atlar şuradan uçağa hop 4 saat sonra Bangkok'ta. 1 saat sonra Singapur'da. Filipinlere gider 2 saat sonra orada. Böyle de bir şey var buranın. Yani bir çekiciliği var. Ben buraya yerleşme kararı aldığımda evet Bali'de bir evim olsun ama ben buradan da ülkelere gideyim, görebileyim, işte gezebileyim. Yani bana bir şey, ben bu hevesle geldim zaten. Ve geldiğimde burada, şimdi çıkıyorum bazen bana şey diyorlar. Ya sen niye çok gidiyorsun, Bali'yi sevmiyor musun? Ya ne alakası var? Ben zaten o yüzden buraya geldim. Hani Bali'ye yerleşeyim de oradan yakın gidip diğer ülkelerde gezerim. Kafam eser efendim o ülkeye giderim. 2 ay orada kalırım, 1 ay orada kalırım. Zaten bu amaçla geldim. Ya ben demedim ki ya Bali'ye geleyim de 12 ay hiçbir yere çıkmayayım. Böyle bir şey yok. Bali çok güzel ama insan değişiklik arıyor. Yani mesela şey yapabiliyor değil mi? Evet. Mesela Gili Adası var bak her zaman söylüyorum. Gili Adası buranın Maldivleri. Güzelmiş, evet. Çok güzel. Gidersin orada mesela yüzmek. Eğer yüzmeyle ilgili bu çok soruluyor. Bir tatile geleceğiz. Nerede yüzülecek deniz var Bali'de? Bali'de birçok yer var birkaç nokta ama birçok yer dalgalı su denizi. Ama Gili Adası buranın Endonezya'nın küçük Maldivleri. Tekrar söylüyorum eğer deniz için geliyorsanız kesinlikle Gili Adası'nı yazın orayı araştırın. Eşinizle, çocuğunuzla gerçekten yüzülecek şnorkel yani burada da çok şnorkel var ama yüzüce çarşaf gibi böyle masmavi turkuaz denizi var Gili'nin. Yakında zaten yine tekrar gideceğim. Çok özledim orayı da. Orası da çok güzel. Gili Adası'na ben de gitmek istiyorum. O Lombok Adası'na da gitmek istiyorum. Buralarda şirket açtıktan sonra ziyaret etmek istiyorum. Özellikle oralar daha böyle doğanın ve denizin içerisinde olduğun bir yer. Yani şey olarak yüzme açısından söylüyorum. Yoksa burada da çok fazla her yeri deniz buranın. Bu arada size de hemen kısa bilgi vereyim. Bildiğiniz üzere birkaç videodur söylüyorum. Ben Endonezya turuna çıkacağım. Bunu da motorla yapacağım. Bunun için çok heyecanlıyım. Ve kararı şöyle aldım. Normalde Java Adası'na doğru gidip oraları çekecektim. Ama şimdi ilk olarak ben Lombok ve Komodoro Adası'na doğru yani bu tarafa doğru bir sürü adaya ve bir sürü bölgeleri uğrayıp oralara size gerçekten güzel videolar çekmek istiyorum. Bu turumda çok yakında başlayacak. Hatta başlamış olacaktı ama biz arkadaşla işbirliği yaptığımız için kendisini bekledim. Bu sebepten dolayı biraz aksadı, aksamadı gerçi sadece biraz daha gecikme var. Ama şimdi bu işlerin bittikten sonra yakında bu Endonezya turu başlayacak. Bence inanılmaz yerler tanıyacağız, göreceğiz. Onun için de çok heyecanlıyım. Takipte kalın. Biz şimdi birazdan ev bakmaya çıkıyoruz ve size de orayı göstereceğim. Birazdan devam ediyoruz. Şimdi evleri göstermeye geldim. Bakın burada bitmiş ev örneği burada. Size göstereyim şöyle. Ben daha önce burayı videoya çektim ve detaylı bir şekilde burada bilgi verdim. Bak bitmiş hali böyle evler. 100 metrekare üzerine kurulmuş 60 metrekare küçük evler. Böyle ön tarafta ben bu arkadaşa da dedim ki bak ön taraftan alın. Çünkü bak şuradan alacağı evi tamam mı? Bunun önüne ev yapılamayacak. Bu sebepten dolayı bence ön taraf çok çok daha güzel ve aynı fiyat. Yani şu ortadaki eve de aynı fiyat diyor. Buraya da aynı fiyat diyor. Bence ön taraftan almak çok daha güzel. Bu projeyi yapan yerli arkadaş diyor ki bak istersen bu şekilde hazır evi alabiliyorsun. Veya istersen burada arsayı alıp evi farklı yaptırabilirsin. Veya bambudan bir ev koyabilirsin. O sana kalmış. Yani bu konuda karışmıyorlar. Daha önce ben burada video çektim. Detaylı bir şekilde bilgi var. O videoları izleyebilirsiniz. Burayı çok fazla uzun tutup da sizi de sıkmak istemiyorum. Durum böyle. Şimdi biz
Arkadaşla ilgileneceğiz. Burada bilgiler vereceğim. Gerekenleri yapacağız. Bir sonraki videolarda yine görüşmek üzere. Hepinize Bali'den selamlar, sevgiler. Onu derler miyiz bekler gezip de görelim dünyalar. Herkes bizden bir yer var. Gel ve tadını çıkar. Yıllar beni yollara koydu ben. Tamamladım durdum gel. Yok bize hiç engel. Yol arkadaşım olsan ki zaten böyle güzel her şey.